Merhabalar, ben Birito Martis, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda kader matrisinde cinsel arzular sayılarının ne anlama geldiği hakkında bilgilerimi paylaşacağım. Bu videoda numaraların nasıl hesaplamamız gerektiğinden bahsetmeyeceğim. Eğer kanalıma yeni geldiyseniz açıklamalar kısmından kader matrisindeki noktaların nasıl hesaplandığına dair videoya ulaşabilirsiniz. Bütün sayıları tek bir videoda anlatmak çok uzun olacağı için parça parça aktaracağım. Sayılara kolay ulaşmanız için açıklamalar kısmına hangi sayıların hangi dakikada olduğuna dair kısımlar paylaşacağım. Buradaki dakikalara tıklayarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda açıklamalar kısmından diğer videoları da izlemenizi tavsiye ederim. Yeni videolar hakkında bildirim almak için ve topluluk kısmından göndereceğim gönderileri görmek için kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Videomu beğenirseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Video hakkında sorularınız ya da yorumlarınız var ise aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Mümkün olduğunca hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Eğer bu kısımda 11, 6, 13 sayıları varsa, şefkat ve hassasiyeti ifade etmekte zorlanıyor ve duygularınızı gösteremiyor olabilirsiniz. Geçmişte yaşadığınız olumsuz deneyimler nedeniyle birine karşı açık olduğunuzda, bu durumun zayıflık olarak algılanıp size zarar verebileceğini düşünüyorsunuz. Bu nedenle partneriniz duygularını ifade ettiğinde ya da siz ona bağlanmaya başladığınızı hissettiğinizde, bilinçaltında kaçma eğilimi gösterebilirsiniz. Kendinizi güvende tutmak ve incinmemek sizin için önemlidir. Bu, başkalarının duygusal ihtiyaçlarını göz ardı etmenize neden olabilir. Uzun vadeli ilişkiler kurmaya yatkın olsanız da, genellikle fiziksel yakınlık aşamasına hızlıca geçmeyi tercih edersiniz. Kur yapma sürecini ve uzun ön sevişmeleri ilgi çekici bulmayabilirsiniz. İlişkilerde baskın bir rol üstlenmekten hoşlanırsınız. Ancak ilişkinin başında sabırlı ve nazik bir tavır sergileyebilirsiniz. İlişkiniz daha derin bir hal aldığında ve duyguların yoğunlaştığını fark ettiğinizde, geri çekilme ya da yabancılaşma gibi savunma mekanizmaları gösterebilirsiniz. Bu korkularla yüzleşmek ve geçmişteki acı deneyimlerinizi aşmak, daha sağlıklı bir ilişki dinamiği kurmanızda önemli bir adım olabilir. Partnerinizin ilişkinizi sorgulamasını önlemek için güven ve samimiyet üzerine çalışmak faydalı olacaktır. Biraz mesafeli, ancak bağımsız bir partner, sizin için ideal olabilir. Böyle bir partnerle daha huzurlu ve sakin hissedebilir, kaçma isteğinizin azalmasını sağlayabilirsiniz. Eğer bu kısımda 11, 15, 4 sayıları varsa, partnerinizle olan ilişkilerinizde zaman zaman kontrol ve baskın olma arzusuyla hareket ediyorsunuz. Bu tür bir yaklaşımı, genellikle partnerinizin hatalı davrandığını düşündüğünüz durumlarda devreye sokuyorsunuz. Aldatma, verdiği sözleri tutmama ya da genel olarak toplumsal normlara aykırı bir yaşam tarzı benimsemesi gibi durumlar, ilişkinizde bu dinamiği tetikleyebiliyor. Böyle anlarda, partnerinize karşı üstün bir konumda olduğunuzu hissederek davranışlarınızı bu şekilde gösteriyorsunuz. Klasik yakınlaşmaların size hitap etmediği noktada, ilişkiye hakimiyet ve kontrol unsurlarını eklemekten hoşlanabilirsiniz. Ancak bu süreçte partnerinizin duygusal ve fiziksel sınırlarını zorlayabilecek bir tutum geliştirme riski bulunuyor. Fantezileriniz ve arzularınız partnerinize baskı yapmaya dönüştüğünde, onun ihtiyaçları geri planda kalabilir. Daha sağlıklı bir ilişki için, bu tür dinamiklere açık ve karşılık verebilecek bir partner bulmak veya mevcut partnerinizle sınırlarınızı açıkça konuşarak karşılıklı bir uzlaşı sağlamak oldukça önemlidir. Baskınlık ve boyun eğme gibi dinamiklerin olduğu ilişkilerde, her iki taraf için güven, saygı ve açık iletişim şarttır. Fantezilerinizi paylaşarak,
her iki tarafın da sınırlarına saygı duyacağınız bir ortak zemin oluşturabilirsiniz. Partnerinize özenli ve anlayışlı bir yaklaşım sergilemek, ilişkinizin hem güvenli hem de tatmin edici bir şekilde devam etmesini sağlayacaktır. Böylelikle her iki taraf için de dengeli ve doyurucu bir ilişki dinamiği kurabilirsiniz. Eğer bu kısımda 12, 18, 6 sayıları varsa, farklı insanlarla kurduğunuz ilişkilerde genellikle tekrarlayan bir senaryo yaşanır. Başlangıçta partnerinizi etkilemek ve onun için ideal bir insan gibi görünmek için çabalarsınız. Her türlü isteğini karşılamaya, özel ve arzu edilen bir imaj yaratmaya gayret edersiniz. Ancak bu durum genellikle kısa sürer. Bir süre sonra partnerinizin eksikliklerini aramaya, hatalarını beklemeye ve hatta onları kışkırtmaya başlarsınız. Bu davranış, ideal olmaktan vazgeçip gerçek renginizi göstermenize olanak tanır. Partneriniz sizi takdir etmediğinde ya da standartlarınıza göre kötü davrandığında, ona karşı daha sert ve hatta zalimce davranma hakkını kendinizde bulabilirsiniz. Zamanla partnerinizin isteklerinize yanıt vermediği ya da sizi görmezden geldiği durumlarda, ilişkide beklenmedik deneyimler yaratabilir, sınırları zorlayan cinsel senaryolarla ilişkinizi karmaşık hale getirebilirsiniz. Ancak bu tür bir yaklaşımda, şikayetlerinizi açıkça ifade etmeden partnerinizi cezalandırmanız, onun sizi anlamasını zorlaştırır ve ilişkiyi dengesiz bir hale getirir. İlişkilerde en önemli unsurlardan biri, eylemlerinizin ve duygularınızın sorumluluğunu almaktır. Partnerinizin beklentilerinizi karşılamadığını düşündüğünüzde, genellikle çatışma yaratma eğiliminde olabilir ve kusurlu davranışlarınızı haklı göstermek için suçu ona yükleyebilirsiniz. Ancak bu, ilişkilerin zaman içinde zarar görmesine ve yok olmasına yol açabilir. İlişkilerin, karşılıklı sorumluluk ve anlayış gerektiren bir süreç olduğunu kabul etmek önemlidir. Beklentilerinizi partnerinize yansıtarak cezalandırmak yerine, duygularınızı ve ihtiyaçlarınızı açık ve dürüst bir şekilde ifade etmeyi öğrenmelisiniz. Kendiniz üzerinde çalışarak, eksikliklerinizle barışmayı ve davranışlarınızın sorumluluğunu almayı başardığınızda, uyumlu ve olgun bir ilişki kurma yolunda ilerleyebilirsiniz. Bu, zorlayıcı olsa da uzun vadede karşılıklı güven ve sevgiye dayalı bir ilişki için atılması gereken bir adımdır. Eğer bu kısımda 13, 21, 8 sayıları varsa, partnerinizle olan ilişkinizde, iç dünyanızdaki iki zıt yön sürekli bir çatışma içinde olabilir. Bir yanda nezaket ve hassasiyet, diğer yanda ise görünürde bir neden olmaksızın incitme arzusu gibi bu iki dürtü birbirinden ayrılmaz ve aslında sizin cinsel ihtiyaçlarınızdaki zıtlıkların uyumunu ifade edebilir. Şefkat ile sertlik, anlık yükseliş ve düşüşler sizin özünüzün bir parçasıdır. Bu nedenle sessiz ve sakin bir ilişki istediğinizi düşünseniz bile, aslında bu tür karşıtlıklara ihtiyaç duyarsınız. Seks sırasında şefkatli okşamalardan sonra sert hareketler veya alışılmadık yerlerde yakınlaşma gibi durumlar size heyecan verebilir. Ayrıca özel kıyafetler ya da sıcak soğuk gibi uç duygular içeren ritüeller sizin için tatmin edici olabilir. Gerçek aşkı ve yakınlığı deneyimlemek için, bu ihtiyaçlarınızı anlayan ve sizi olduğu gibi kabul eden bir partnerin varlığı önemlidir. Duygularınızdaki bu değişkenlik, sizin için adeta bir oyundur ve sizi anlayan bir partnerle mutluluk ve sadakat içinde bir ilişki kurabilirsiniz. Ancak böyle bir partner bulamadığınızda, bu karşıtlık ihtiyacını günlük yaşamınıza taşır, zaman zaman partnerinizi skandallar ve çekişmelerle zor durumda bırakabilirsiniz. Bu karmaşık duygusal ve cinsel ihtiyaçlar, şefkat ve sertlik arasında özel bir denge arayışını gerektirir. Eğer bu karşıtlıkları sağlıklı bir şekilde deneyimleme imkanı bulamazsanız, ilişkilerinizde veya günlük hayatınızda çatışmalar kaçınılmaz hale gelir.
Sizi anlayan ve bu dengeyi destekleyen bir partnerle, ihtiyaçlarınızı tatmin ederek derin bir mutluluk ve tatmin hissi yaşayabilirsiniz. Eğer bu kısımda 14-6-10 sayıları varsa, partnerinizle yakınlaşmaya hazırlanma süreci sizin için ayrı bir zevk kaynağı olabilir. Özenle seçtiğiniz lüks iç çamaşırları, romantik bir akşam yemeği hazırlıkları, güzellik bakımları ve hoş kokular için aroma lambaları gibi detaylarla bu süreci titizlikle planlarsınız. Bu yalnızca estetik zevklerinizden kaynaklanmaz. Ayrıca bu hazırlıklar size süreç boyunca tatmin sağlayan bir deneyim sunar. Bunlar yalnızca bir ön hazırlık değil, sizin için cinsel deneyimin kendisidir. Hazırlıkların kontrolünüzde olması ve beklentilerinizin boşa çıkmayacağına dair güven duygusu, bu süreçten keyif almanızı sağlar. Tüm ayrıntılara gösterdiğiniz özen, partnerinizle yaşadığınız deneyimi daha derin ve tatmin edici kılar. Bu sayede hiçbir olumsuzluk, ruh halinizi bozamaz. Ancak bir partnerin verdiği sözleri tutmaması, aceleci, uyumsuz ve kaba davranışlar sergilemesi, cinsel ilişkinin gereğinden hızlı sona ermesi, sizde ciddi bir hayal kırıklığı yaratabilir. Bu durumlarda hazırlık süreci, eksik kalan duygusal ve fiziksel tatminin bir telafisi haline gelir. Partnerinizle sağlıklı bir şekilde karşılıklı anlayış kurmak ve uzun, özenli bir ön sevişme süreci paylaşmak sizin için çok önemlidir. Hızlı seksin sürekli tekrar etmesiyle, zamanla partnerinizle yakınlaşma arzusunu tamamen kaybedebilirsiniz. İlişkinizin her aşamasında özen, sabır ve karşılıklı saygı temel olmalıdır. Eğer bu kısımda 16, 21, 5 sayıları varsa, genellikle uzun süreli ve çoğu zaman ömür boyu sürecek bir partner seçersiniz. Bu ilişkide sadık kalan ve belirli bir misyonu yerine getiren tek eşli biri olarak tanımlanabilirsiniz. Cinsel davranış tarzınız da büyük ihtimalle değişmeden kalır. İlişkinin tüm süresi boyunca belirli bir partnerin isteklerine uyum sağlamaya ve onun arzularını karşılamaya çalışırsınız. Yakın ilişkilerde belirleyici olan, partneriniz için önemli bir bağlantı haline gelmenizdir. Kendinizi öyle bir şekilde hissedersiniz ki, partneriniz siz olmadan yalnız kalacak, kimse tarafından talep edilmeyecek ve istenmeyecektir. Kendi istekleriniz ve arzularınız, partnerinizin memnuniyetinin önünde durmaz. Sizin için asıl önemli olan onun zevki ve mutluluğudur. Sevdiğiniz kişiye hizmet etmek, hayatınızın anlamını oluşturur. Yakınınızda böyle bir kişi yoksa, varlığınızı anlamla doldurmak için onları aramaya başlarsınız. Sevdiğiniz birine hizmet etmenin dışında, hayatınız amaçsız ve eksik gibi görünür. Öneminizi, sevdiğiniz kişiye olan derin bağlılığınız ve onun tüm isteklerini yerine getirmenizle gösterirsiniz. Partnerinizin tamamen ve maksimum düzeyde tatmin olması sizin için birincil hedeftir. Kendinizden başka hiç kimsenin ona bu kadar değer veremeyeceğini ve yakınlık sırasında ona bu kadar zevk veremeyeceğini hissedersiniz. Bu, tüm yaşam tarzınızı belirleyen ve derin bir duygusal ve cinsel bağlılıkla şekillenen bir durumdur. Eğer bu kısımda 18-9-9 sayıları varsa, geçmişteki ilişkilerinizdeki en güzel anlar, genellikle bir şekilde sizi eski partnerinize bağlar ve bu bağ, görünmeyen bir şekilde devam eder. Yeni bir partner seçtiğinizde, o kişiyi farkında olmadan, eski ilişkinizdeki biriyle ilişkilendirirsiniz. Önceki ilişkilerdeki hoş anıları yeniden yaşama arzusuyla hareket edersiniz. Bu, genellikle ilişkilerdeki duraklamalarla kendini gösterir, belki de yetersiz bir ifade veya tamamlanmamış bir bağ nedeniyle. Geçmişteki deneyimleriniz, siz ve partneriniz arasında sınırları aşmanıza ve ilişkinize eski hatıralardan, özellikle cinsel deneyimlerinizden yeni şeyler katma isteğine yol açar.
Yeni partnerinizden, eski ilişkinizdeki gibi sizi tatmin etmesini beklersiniz. Eğer partneriniz bu beklentilerinizi karşılayamazsa, eski partnerinizle iletişime geçebilir ve onlardan bazı şeyler talep edebilirsiniz. Önemli olan, geçmişle ilgili duygusal bağlardan kurtulup, yeni ilişkinizde bu yükleri taşımamaktır. Eski partnerinizle iletişimde kalmak, geçmişteki hisleri yeniden yaşamanıza neden olabilir. Bunun yerine eskiyi geride bırakıp, yeni ilişkinize kendinizi tamamen açmak gerekir. Yeni partnerinizle cinsel enerjinizin uyumlu olması, ilişkinizin geleceği için büyük önem taşır. Geçmişi sadece bir deneyim olarak kabul edip, şimdiki anı yaşamalı ve gerçekten yeni bir bağ kurmaya odaklanmalısınız. Geçmişin yüküyle değil, yeni bir geleceği inşa etmeye başlamalısınız. Eğer bu kısımda 26-4 sayıları varsa, yatakta hareketli olmayı ve sert dokunmaları seviyorsunuz. Zaman zaman partnerinizin ihtiyaçlarını unutabilirsiniz. Ancak ona zevk vermek ve isteklerini karşılamak için de çaba gösterebilirsiniz. Bazen agresif ve sert bir yaklaşım sergileyebilirsiniz. Aşırılıklar genellikle ilginizi çeker, özellikle de yaşam ve ölüm arasında ince bir çizgide olan tehlikeler sizi cezbetmektedir. Örneğin, yüksek yerlerde veya tehlikeli ortamlarda ilişki yaşamaktan keyif alabilirsiniz. Yaşamın riskini hissettiğinizde, yakınlık ve diğer eylemler sırasında boğulmak gibi durumlar sizi heyecanlandırabilir. Adrenalin, acı ve zevkin birleşimi sizi güçlü bir şekilde etkiler, bu da bazı durumlarda partneriniz için tehlikeli olabilir. Genellikle bu tür davranışlar dışsal uyaranlara verdiğiniz tepkilerdir ve eylemlerinizi bu şekilde haklı gösterebilirsiniz. Ancak bu arzularınızla barışmakta ve kendinizi kabul etmekte zorlanabilirsiniz. Kendinizi kontrol etmeyi öğrenmek ve ilişkide karşılıklı zevk ve karşılıklılığı hatırlamak oldukça önemlidir. Bu hem sizin hem de partnerinizin sağlıklı bir deneyim yaşamasını sağlar ve ilişkinin dinamiğini daha dengeli kılar. Eğer bu kısımda 23-3-8 sayıları varsa, hayatınızda çeşitlilik ve farklı deneyimler arıyorsunuz. Uzun süreli ilişkilerde veya aynı kişiyle sürekli olarak bir arada olmanın nasıl mümkün olacağını anlamakta zorlanıyorsunuz. Bu yüzden mümkün olduğunda sık sık partner değiştiriyorsunuz ve radikal değişiklikler peşindesiniz. Yeni bir partnerin, önceki partnerinizden tamamen farklı olması gerekir, hatta farklı bir ırkın temsilcisi bile olabilir. Farklı partnerlerin size sunduğu yeni kokular ve duygular sizi etkiler. Ancak belli bir aşamaya geldiğinizde, bir kişiye karşı derin bir sevgi de gösterebilirsiniz. Kendinize çeşitliliği düşünmeyi yasaklasanız bile, gizli özünüz bir şekilde bu ihtiyacı kontrol altına alır. Bu nedenle, ideal bir ruh eşi bulduysanız, çeşitlilik arayışınızı açıkça ifade etmek önemlidir. İlişkilerde yakınlık, partnerinizle birlikte seyahat ederken, bir başka ülkenin sakini gibi davranmak gibi farklı şekillerde kendini gösterebilir. Bu çeşitlilik ihtiyacınız, sağlıklı ve tatmin edici bir ilişki için önemli bir unsurdur. Yeni deneyimler ve partnerler arayışınız, bazen ilişkiyi daha ilginç hale getirebilir. Ancak bu arzularınızı, kendinize ya da başkalarına zarar vermeden tatmin etmenin yollarını bulmanız önemlidir. Bir kişiye karşı derin bir sevgi hissedebilirsiniz. Ancak aynı zamanda yenilik ve çeşitlilik arzusunu da sürdürmek isteyebilirsiniz. Bu ihtiyacı karşılamak için partnerinizle açık bir şekilde konuşmak ve ortak bir uzlaşma sağlamak gereklidir. Birlikte yeni deneyimler yaratmak, rol yapma oyunları, seyahat ve eğlenceli aktiviteler gibi şeyler, ilişkinizin sürekliliğini koruyarak çeşitlilik ihtiyacınızı gidermenin yolları olabilir. Önemli olan,
Hem kendinize hem de partnerinize karşı dürüst olmak ve sağlıklı yollarla bu arzuları ifade etmektir. Bu videoda kader matrisinde cinsel arzular sayılarının ne anlama geldiği hakkında bilgilerimi paylaştım. Buraya kadar seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Eğer videolar ve kanal ile ilgili önerileriniz, sorularınız, iyi ya da kötü olduğunu düşündüğünüz yönler var ise yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda buluşuncaya kadar kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.